Güller ve Günahlar dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. Ramazan bayramı sebebiyle tatile giren dizinin yeni bölümü 28 Mart günü ekranlarda olacak. Peki Nejat karakterini kim canlandıracak? 21. bölümde nihayet tahminlerimiz doğru çıktı ve Nejat'ın Tecerler'in kardeşi olduğu doğrulandı. Bunun yanında Nejat'ın çocukluğunu da görmüş olduk. Şimdi ise 22. bölümde Nejat karakteri tam anlamıyla diziye dahil olacak. Nejat karakterini canlandıracak oyuncuysa Uygar Özçelik oldu. Biliyorsunuz ki en başından beri Kader'in Serhat'a benzemesinden dolayı Serhat'ın kızı olabileceğinden şüpheleniyorduk. Fakat bizim bir teorimiz daha vardı. O da Serhat'ın kardeşi Nejat'ın Serhat'a benzeyen biri çıkmasıydı. Nitekim Uygar Özçelik gerçekten de Murat Yıldırım'ı anımsatan bir oyuncu. Yani Kader'in gerçek babası gerçekten Nejat olabilir. Çünkü Kader'in aynı zamanda Nejat'a da benzediğini zaten yeni bölümde göreceğiz. Peki Güller ve Günahlar dizisi bu sezon final mi yapacak? Açıkçası ilk bölümleriyle büyük çıkış yapan dizi her bölüm reytinglerde biraz daha düşüş yaşıyor. Özellikle 21. bölümde ciddi bir düşüş yaşansa da reytingler hala tatmin edici seviyede. Yani bu seviyeleri koruduğu sürece Güller ve Günahlar dizisinin en azından ikinci sezonu görebileceğini düşünüyorum. Zaten reytinglerin bu kadar düşmesinin sebebi ilk bölümlerdeki heyecanı kaybederek tek düze bir şekilde ilerlemesiydi. Şimdi ise Nejat'ın da gelmesiyle tansiyon tekrardan doruğa çıkacaktır. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Nejat'ın planı ne? Pelin Nejat'ın kardeşi mi? Cihan ne yapacak? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Nejat'ın bu bölümde kurduğu planla ne kadar zeki biri olduğunu anladık. Ayrıca Nejat'ın asıl planı Serhat'ın mal varlığını elde etmekte değilmiş. Yani Nejat aslında tam anlamıyla intikam peşinde. Bu yüzden de Serhat'a kafayı takmış durumda. Bu bölümde Berra adeta bir kukla gibi oynatması da Nejat'ın Berra hiçbir şekilde değer vermediğini gösteriyor. Peki Berrak Nejat'ın Serhat'ın kardeşi olduğunu biliyor mu? Aslında önceki bölümlerde Cihan Berra, Serhat aşığının kim olduğunu öğrenirse seni hiçbir yerde barındırmaz demişti. Bu cümleden Cihan'ın Nejat'ın kardeşi olduğunun farkında olduğunu çıkarsam da aslında Cihan'ın kastettiği şey Nejat'ın ne kadar kötü biri olduğuydu. Yani ne Cihan ne de Berrak Nejat'ın gerçek kimliğini bilmiyorlardı. Zaten bu yüzden de Nejat ikisini de adeta bir kukla gibi kullandı. Nejat muhtemelen Berrak'ın karşısına çıkarak onun gözünü büyük yalanlarla boyadı ve bir şekilde Berrak'ın aklını çelmeyi başardı. Cihan içinse bu durumda sadece para yeterliydi. Yani Cihan'ın babasından ne kadar nefret ettiğini, hatta gösterdiği psikopat davranışlarının sebebinin babası olduğunu da düşünmek zor değil. Bu yüzden Cihan, Nejat'ın üvey kardeşi olduğunu bilseydi muhtemelen bu yapının içinde yer almazdı. Bu bölümde Serhat da babasının psikolojik şiddetlerinden bahsetmişti. Cihan çalıştığı kişinin yani Nejat'ın kardeşi olduğunu duyunca bu yüzden doğal bir şekilde ekstra sinirlendi. Fakat Cihan'ın itiraf ettiği gibi en nihai amacı Serhat gibi zengin ve servet sahibi biri olmak. Serhat bunu kendi el emeğiyle inşa etse de Cihan Serhat gibi olmak için her türlü pisliğe bulaşabilecek durumda. Peki Pelin Nejat'ın kardeşi mi? Bu bölümde Pelin Azra'nın hamile olduğunu duyunca bu duruma üzüldüğünü gördük. Hatta Can'a bazı insanların çocuk sahibi olmaması gerektiğini düşünüyorum diyerek kendisinin de böyle bir şeyden muzdarip olduğu anlaşılıyor. İşte bu noktalardan bakınca benim iki teorim var. İlk teorim Pelin ya yalnız büyüyerek Nejat sayesinde hayatı kurtularak bu noktalara geldi. Bu yüzden de aile konusunda çok hassas biri ya da Nejat'ı çok fazla seviyor ve onun da aile yaşantısının sıkıntılı olduğunu bildiği için muhtemelen bu duruma üzülüyor. Peki ikinci teori ne? Pelin de Nejat'ın üvey kardeşi olabilir. Evet biliyorsunuz ki Serhat'ın babası Yusuf zamanında ailesini terk ederek bir kadınla kaçtı. Belki de o dönemlerde birlikte kaçtığı kadının başka bir adamdan çocuğu vardı. Pelin de işte tam olarak bu çocuk
olabilir. Böylece zamanla Nejat'la duygusal bağ kurarak intikam almaya yemin ettiler. Peki Berrak'ın planı ne? Berrak gittikçe daha çaresiz bir hale geldiği için annesinin dediklerini dinlemeye başladı. Zaten bu yüzden de Kader'in vesayetini alacağını söyledi. Böylece bir yandan kızlarını Kader'le kıskandırırken bir yandan da Zeynep'le Serhat'ın huzurunu bozmaya devam edebilecek. Peki sizce Uygar Özçelik Nejat rolü için uygun mu? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.